Central London yani Londra merkez genellikle City of London ile karıştırılabiliyor. City of London bu bölgede yer alıyor, doğru, ama bölge sadece bundan ibaret değil. Şehrin neredeyse tüm turistik aktivitelerini kapsayan, ünlü simgeleri barındıran, tarihi ve kültürel yapıların yer aldığı çok önemli bir bölgeden bahsediyorum. Central London, Londra'nın iş bölgesi olarak da biliniyor. Çünkü bu bölge ülkenin finans, bankacılık ve ticaret sektörlerinde önemli bir rol oynuyor. Londra'nın merkezi yoğun ve hareketli bir popülasyona sahip. Bölgedeki restoranlarda, kafelerde, alışveriş merkezlerinde ve parklarda sık sık turistlere rastlarsın. Bu bölge yoğun ulaşım ağına sahip. Birçok metro hattı, tren hattı ve otobüs güzergahı bu bölgeden geçiyor. Ulaşım kolaylığı yüzünden de çok rağbet görüyor. Görecek çok fazla yer var, o yüzden turumuz başlasın. Dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverleri kendine çeken National Gallery, kültür ve sanat dolu bir gezi fırsatı için en doğru adres. Burası sadece Londra'nın değil, İngiltere'nin en önemli ve prestijli sanat müzelerinden biri. Eğer Londra seyahatinde müzelere ve galerilere az zaman ayıracaksan ve tek bir yerden yana hakkını kullanacaksan, resim sanatına da ilgin varsa burası senin için biçilmiş kaftan. Monet'in nilüferlerini veya Van Gogh'un ayçiçeklerini burada görebilirsin. Picasso, Da Vinci ve bunlar gibi usta isimlerin ünlü eserleri burada sergileniyor. Müze yaklaşık 2300 kadar eser barındırarak dünya sanat tarihindeki önemli dönemleri ve sanatçıları temsil ediyor. Orta Çağ'dan Rönesans'a, Barok'tan Romantizme kadar uzanan birçok farklı dönemi kapsayan koleksiyonuyla adeta görsel bir şölen sunuyor. Özellikle 41, 42 ve 43 numaralı odalarda çok bilinen eserler seni bekliyor. Covent Garden, Londra'nın kalbinde tarih ve eğlencenin buluşma noktası. Burası şehrin en canlı ve renkli bölgelerinden biri. Hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük öneme sahip olan kendine özgü atmosferi, sokak performansları, kafeleri, dükkanları ve çeşitli etkinlikleriyle gelen herkese unutulmaz bir deneyim sunuyor. Covent Garden 17. yüzyılda Londra'nın en önemli pazarlarından biri olarak hizmet vermeye başlamış ve zamanla meyve, sebze, çiçek alışverişinin merkezi haline gelmiş. Günümüzde ise sanat ve kültürün buluşma noktası. Lüks markaların tek bir caddede toplandığını düşün. Şimdi oraya götüreceğim seni. Hızlı bir tur atıp en sevdiğim kahvecilerden birinde bir kahve ısmarlayacağım sana. Londra'nın merkezinde yer alan Mayfair, zarafeti, lüksü ve prestijiyle öne çıkan bir semt. Tarihi binaları, butik mağazaları, şık restoranları ve dünyaca ünlü sanat galerileriyle ziyaretçilerine sofistike bir deneyim sunuyor. Mayfair'in ünlü sokaklarından biri olan Bond Street, dünyanın önde gelen lüks markalarının mağazalarıyla dolu. Yüksek moda, mücevherat, antika, sanat galerileri, ne ararsan hepsi burada. Cadde alışveriş tutkunları için harika bir yer. Mayfair semtinde bulunan Burlington Arcade, 1819 yılında 4. Burlington Dükü ve dünyaca ünlü mimar Samuel Weir tarafından inşa edilen şık ve tarihi dokusuyla ünlü bir pasaj. Kapalı bir geçit olarak tasarlanmasının sebebi alışveriş yapanları kötü hava koşullarından korumak içinmiş. Bir kiliseye götüreceğim seni ama bu bildiğin kiliselerden değil. İçinde çok güzel restoranlar, publar ve kafeler var. Londra'nın kültürel ve gastronomik dünyasını keşfetmek isteyenlere Mercato Mayfair'i alalım.
Yeme, içme ve alışveriş deneyimi sunan bu etkileyici mekan, tarihi bir kilise olan St. Mark's Church'ün içinde yer alıyor. Burada İtalyan mutfağından Asya lezzetlerine, Galler peynirlerinden taze deniz ürünlerine kadar pek çok farklı mutfak kültürüne ait örnekler bulabilirsin. Kilise binası 1828 yılında inşa edilmiş ve yaklaşık 150 yıl boyunca dini hizmetler için kullanılmış. Ancak zaman içinde azalan kilise cemaati nedeniyle işlevsiz hale gelmiş. Bu yüzden restore edilerek yeni bir amaca hizmet etmesi kararlaştırılmış. Kilisenin orijinal detaylarını ve tarihi dokusunu mümkün olduğunca korumaya özen gösterdiklerini içeriye adımını atar atmaz anlıyorsun. Hazır Mayfair'deyiz. Beğendiğim bir restoranı fikir vermesi açısından bu videoya ekliyorum. Bacalenia, dünya gastronomi tarihindeki en yüksek yatırımla açılan restoranlardan biri. Bu müze görünümlü restoran, Bizans-Yunan kültürünün etkilerini taşıyan detaylara ve 2000 yıllık heykellere sahip. Menüsü ise ağırlıklı olarak İtalyan mutfağından esinlenerek hazırlanmış. Özel günler ve kutlamalar için mutlaka radarına alman gereken bir yer. Rezervasyon yapman şart. Şehrin merkezinde yer alan ünlü alışveriş caddesi Regent Street, Victoria dönemi mimarisinin önemli bir örneği. Regent Street, batıda Piccadilly Circus'tan başlıyor ve doğuda Oxford Circus ile tamamlanıyor. Alışveriş yapacaksan Bond Street'teki markalara kıyasla daha ulaşılabilir markaları burada bulabilirsin. Yol üstünde Kraliyet Sanat Akademisi'ni ve ikonik SOS telefon kulübelerini de görmeyi unutma. Gündüz başka, gece başka kimliklere bürünen Soho, bu şehrin enerjisi en yüksek semti olabilir. İnsanların rengine, ırkına, tercihlerine aldırış etmeden herkesi kucaklayan ve özgür hissetmesine olanak sağlayan son derece özel bir yer. Ayrıca şehrin gözbebekleri Leicester Square, Covent Garden, Piccadilly Circus ve Mayfair yürüme mesafesinde. Aynı bölgede yer alan Carnaby, modanın ve trendlerin kalbi olarak biliniyor. Tabii aynı zamanda birçok restoran, kafe ve barıyla da ünlü. İster hızlı atıştırmalıklar, ister dünya mutfağından lezzetler, isterse de şık kokteyller olsun, burada herkesin damak tadına hitap eden bir yer var. Tiyatro, müzikaller, konserler ve gece hayatı arıyorsan West End'de soluğu alabilirsin. Burası ikonik yapımlar ve yenilikçi oyunlarla tiyatro sahnesinin en prestijli ve canlı bölgelerinden biri. Londra'da bir müzikal izlemek isteyenlerin mutlaka uğraması gereken yer. Burada çok sayıda kafe ve restoran mevcut ama aşırı turistik bir bölge olduğu için fiyat-kalite dengesini tutturan yer sayısı az. O yüzden yemek yemek için başka yerleri değerlendirmeni tavsiye ederim. West End bölgesinin tam karşısıysa Chinatown. Şimdi biraz orada gezeceğiz seninle. Chinatown, dünyanın birçok büyük şehrinde bulunan ve Çin kültürüne adanmış bölgeye verilen isim. Londra'daki Chinatown, West End ve Soho'nun hemen yakınında yer alıyor. Burası renkli giriş kapıları, dekoratif lambaları ve Çin yazılarıyla süslenmiş sokaklarıyla meşhur. Bölge birçok uzak doğu restoranı, süpermarketi, hediyelik eşya dükkanı, çay evi, alternatif tıp merkezleri ve masaj salonlarıyla dolu. Burada otantik uzak doğu yemeklerinin tadını çıkarabilir, farklı bölgelerin mutfağından örnekler deneyebilirsin. Tottenham Court Road istasyonunun hemen yanında bulunan Outernet sürükleyici bir eğlence alanı. Burası son teknolojiyi kullanarak müzik, sanat ve kültür adına yeni deneyimler sunuyor. Özellikle dijital sanat alanındaki ücretsiz gösterimlere kendini kaptırırsan zaman kavramını unutup dakikalarca burada vakit geçirebilirsin.
City of London ya da The City olarak da adlandırılan bu bölge tarihi ve kurumsal öneme sahip olup İngiltere'nin finans, iş ve ticaret merkezi. St. Paul Katedrali, Tower of London, Leadenhall Market gibi önemli tarihi yapılar bu bölgede bulunuyor. Hazır bahsi geçmişken seni St. Paul'a götürüyorum. İngiltere'nin en önemli tarihi ve dini yapılarından biri burası. Katedral tarih boyunca tam 3 kez inşa edilmiş. İlk 2 katedral Anglo-Sakson döneminde ahşap yapılar olarak yapılmış ama maalesef 1666'daki büyük yangında kül olmuş. Neyse ki İngiltere'nin en ünlü mimarlarından biri olan Sir Christopher Wren, katedrali yeniden inşa etmek için kolları sıvamış. Tamamlandıktan sonra heykelleri, vitrayları ve altın mozaikleriyle harika bir barok ve Rönesans mimarisi örneği haline gelmiş. İçinde bir sürü sanat eseri de var. Lady Chapel'indeki altın mozaikler, freskler ve heykeller bunlardan bazıları. Katedralin kubbesi ise olağanüstü. İngiliz fizikçi Sir Isaac Newton burada çalışarak evrenin hareketini keşfettiği teorisini geliştirmiş. Harry Potter filmlerinde katedralin ünlü merdivenlerini de sıkça görebilirsin. St. Paul Katedrali'ne aşağıdan bakınca harika görünüyor ama bir de en tepesinden Londra'ya bakmaya ne dersin? Tek sorun 528 basamak çıkacak olman. Üstelik merdivenler çok dar ve bir o kadar zorlayıcı. Fakat yolculuğu tamamladığında karşına çıkan manzara nefes kesici güzellikte. Eğer bir sağlık sorunun yoksa serin bir havada en rahat ayakkabıların ve yanında bir şişe su ile molalar vererek çıkmanı tavsiye ederim. Şehirde çok güzel parklar var ama Hyde Park şüphesiz en popüler olanı. Londra'nın en büyük kraliyet parklarından biri olan Hyde Park, 142 hektarlık geniş bir alanı kaplıyor. Parkın içindeki göletleri, göz alıcı ağaçları ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilere şehrin ortasında doğa ile iç içe olma imkanı sunuyor. İngiltere Kraliyet ailesinin malikanesi Kensington Sarayı da parkın sınırları içinde, görmeden gitme. Yol tarifi almadan sokaklarında kaybola kaybola keyifle yürüyebileceğin şık bir mahalleye getirdim seni. Burası Malibu. High Street kısmında lüks mağazalar, restoran ve publar mevcut. Konum olarak Regent's Park'ın güneyinde kalıyor. Burası aynı zamanda Madame Tussauds ve Sherlock Holmes Müzesi gibi popüler turistik yerlerin bulunduğu semt. Çevresinde görülecek çok fazla yer var. Bond Street, Oxford Circus ve Mayfair'e yakınlığı sebebiyle Londra ziyaretin sırasında keşfetmen için harika bir yer.
Westminster, İngiltere'nin politik, dini ve kültürel merkezi olarak biliniyor. Buckingham Sarayı, Parlamento binası, Elizabeth Kulesi, Westminster Manastırı gibi şehrin önemli simgelerini barındırıyor. Londra'nın sembolik yapılarından biri olan Big Ben, Saat Kulesi'nin çanına verilen isim. Kule dikkat çekici bir şekilde Westminster Köprüsü'nden ve Thames Nehri'nin kıyısından görülebiliyor. Bu bölgede tarihi yapıları ziyaret etmenin yanı sıra London Eye gibi turistik aktiviteleri de değerlendirebilirsin. Westminster iskelesinden birçok nehir turu mevcut. Londra'nın simgelerini görebileceğin Uber Boats'a binebilirsin. Daha önceki videomda bunu paylaşmıştım. Uber Boats'la Westminster Greenwich turu çok keyifli oluyor. Ama ben eve döneceğim için daha geleneksel olan bir araçla dönüyorum. Bununla şehir merkezinden uzaklaşıldığı için daha çok yerlilerin tercih ettiği bir güzergah. Yolculuk boyunca birçok köprüyü yakından görebildim tabii. Oldukça keyifli bir seyahat oldu. Uber Boats'un aksine biraz daha yavaş, yani 1 saatlik yolu 2 saatte geldim diyebilirim. Ama arada sırada Thames Nehri'nin böyle tadını çıkarmak gerek. Umarım bu video Central London'ı keşfetme isteği uyandırmıştır sende. Kanalıma abone olmayı unutma, Londra'dan bildirmeye devam edeceğim. Cheers!